Servus arkadaşlar. Bir gün akşam tırda yemek yapıyorum. Yorulmuşum. Günün yorgunluğu. Yemek yapıp ondan sonra biraz film falan izleyip yatacağım. Bildirim geldi telefona. YouTube'a biri destansı bir yorum yapmış. Sağ olsun. Ona da şükür. Yani böyle bu tarz yorumlar çok geliyor zaten. Böyle sistem dolu, iyilik dolu, karışık yani. Yorumu şuraya bir yere eklerim arkadaşlar. Kısa gelirse dakika durdurun, yorumun tamamını okuyun lütfen. Bu arada ben de yoluma devam edeyim. Neyse, ben neredeyim arkadaşlar? 7 numaradayım. Kassel'i geçtim. Yarın sabah saat 7'de Neumünster'e indirmem var. Sabah Nürnberg'den çıktım. Arkamda 5 adet klima var. Toplam ağırlığı 2,5 ton veya 3 ton yani. Fazla ağır değilim. Seri bir şekilde gidiyorum. 2 saate duracağım. Biraz da böyle akşam karanlık basmadan dedim bir konu var. Onu dedim bir videoya alayım bu yolculukta, böyle giderken kısa da olsa. Bir abimiz demiş ki sen YouTube'da para kazanmak için video yapıyorsun. Almanya'da 32 sene tır şoförlüğü yaptım. En fazla 2600-2700 euro maaş gördüm. Öncelikle abime saygım sonsuz. 32 sene bu mesleği yapmak dile kolay. Gerçekten takdire şayan, tecrübeli. Allah uzun ömür versin. Emekliliğinde de keyifle yaşasın diyorum şimdiden. Ama bazı noktaları konuşmamızın gerektiğini düşünüyorum bu yorumlarda. Çünkü bu tarz yorumlar benzer çok geliyor yani, inanılmaz. İyi, kötü, karışık, sistem dolu, işte isyan vesaire diye gidiyor yani. Arkadaşlar şimdi bu mesleği seçerken araştıracaksın, karar vereceksin, ona göre gireceksin yani. Hem Almanya'da yaşayanlar arasında hem de Türkiye'den bu mesleğin burada yapmak isteyip hayali kuranlar arasında bana kalırsa büyük böyle hayaller var, sonra bir hayal kırıklığı var yani. Bir up var böyle yukarı doğru, ondan sonra böyle buraya biraz çalıştıktan sonra bir shutdown ya da böyle dibe doğru gitme bir olaylar var yani. Öncelikle arkadaşlar demiş ki YouTube'dan para kazanmak için video çekiyorsun. Şimdi bir kere netleştirelim arkadaşlar. Önceliğim kesinlikle para kazanmak değil, bildiklerimi ve bu mesleği size göstermek ve bildiklerimi paylaşmak sizinle. Ha, bu nereden geliyor derseniz, ben normalde grafik tasarım mezunuyum. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye mesleğime gitmedim. Bayan mesleği olduğunu düşündüm. Grafik tasarım biraz öyle yani gerçekten. O dönemde öyle seçmiştim. Aslında bilgisayar programcılığı istemiştim ama o dönemde lisede yoktu bu tarz şeyler. Grafik tasarım vardı, ben onu seçtim, mezun oldum. Ondan sonra gastronomiye falan yöneldim, orada çalıştım. Almanya'da da burada çalıştım. Son bir yıldır da tırcıyım zaten aktif olarak. Neyse, bu detaya daha fazla girmeyeceğim burada. Hani bu montaj, işte resim yapma, kurgu vesaire biraz oradan geliyor yani bu olaylar, bilgilerim falan vesaire. Zaten arkadaşlar ben zaten 3 aydır YouTube'dan para kazanmıyorum. Para kazanma özelliğim açıldı. 1,5 ay, 2 ay para kazandım. Ondan sonra bu globalde olan trafik kazaları, bir şeyleri falan shorts olarak ben paylaşıyordum. Biri şikayet etmiş, ihbar etmiş, ben milletin içeriğini çalıyorum diye YouTube benim para kazanma özelliğimi kapattı. 3 ay ceza verdi. Sonra tekrar başvuru için bekledim. Başvuruyu yaptım. Başvuru süreci de 15 gün falan sürdü. Onu bekledim. Daha bir hafta önce falan para kazanma özelliğim açıldı yani. Bir ara YouTube'da moralim bozuldu açıkçası. İşte zaten çok abonem yok. 1500-1800 abonem var şu an. Videolarım 150-200 görüntülenme alıyor. Yorum gelmiyor, beğenme gelmiyor. Dedim demek ki ben bu işi yapamıyorum abi. Ya kendimi ifade edemiyorum, ya konuları düzgün seçemiyorum. Moralim bozuldu. Bırakmayı düşündüm açıkçası yani. Çünkü dedim izlenmiyoruz abi. Çünkü 1500 abonemiz var. En kötü 500 ya da 1000 görüntülenme almamız gerekiyor. Onu da yapamıyorsak dedim biz bırakmamız lazım. Anket yaptım, işte dile getirdim. Orada zaten
beni destekleyen, uzun zamandır takip eden arkadaşlar var. Sağ olsunlar, güzel yorumları yaptılar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle tam böyle bir dibe vurmuştum. Bir shutdown olmuştum. Bırakmayı düşünüyordum. Beni tekrardan canlandırdılar. Tekrar ayağa kaldırdılar ve devam ediyorum. Zaten o videoyu çektikten sonra, dikkatinizi çektim bilmiyorum, 5 gün boyunca video attım. Bir haftalık seri vlog, bir haftalık çalışmamı çektim. Baktım bir videoda çok uzun olacak. Onu 5 güne böldüm. Seri bir şekilde yayınladım yani zaten. Hala da devam ediyorum zaten. Bırakma niyetim de yok. Şunu kafamdan sildim zaten. Algoritma odaklı, izlenme odaklı gitmiyorum artık, tamam. İçimden ne geliyorsa onu çekiyorum. Onu çekmeye çalışacağım yani. Yapabildiğimce devam edeceğim YouTube'a yani. Kesinlikle para kazanmak birinci hedefim değil yani. Bildiklerimi paylaşmak, bu mesleği tanıtmak, birilerine bu meslek hakkında bilgi sahibi olup belki bu mesleği seçer, belki Almanya'da yollarda karşılaşırız. Onlarla röportaj yaparız ileride. Böyle düşüncelerim var. Hem bir de anı olsun. Yarın öbür gün emekli olunca gerçekten oturup ilk baştaki videolarımdan başlayıp sona kadar izleyeceğim yani. Şunu da söyleyeyim, şunu saklamayacağım arkadaşlar. Ufak da olsa bir şeyler bekliyorsun. Neden diye sorarsanız, kurgu, montaj gerçekten zaman alıyor yani. Kolay değil yani. Mesela o seri vlogların montajı bana 16 ya da 18 saate mal oldu. Yani parça parça bölerek yaptım. Bir şekilde yetiştirdim. Bazılarını hafta içine bıraktım. Tırda birkaç resim falan düzenleme vardı. Onları öyle yaptım. İşte o yüzden insan ufak da olsa biraz beğenme, biraz yorum, işte abone bekliyor yani. Bunu saklamayacağım. Ama artık videolarımda kesinlikle abone olun, beğenin de demeyeceğim yani. Herkesin kendi takdirine bırakıyor. Bu sefer dilenciymiş gibi gözüktüğümü fark ettim. Videolarımı izledim. Düşüncem öyle. Takdir artık izleyenlerin. 2600-2700 euro maaş meselesi. Abi demiş ki 32 sene çalıştım. En fazla 2600-2700 euro maaş gördüm demiş. Şimdi 32 sene geriye gidersek 2000'ler, 90'lı yıllar falan, öyle hesaplarsak o döneme göre iyi paralar. Yani ekonominin dünyada alım gücünün iyi olduğu bir dönem yani. Hem Almanya'da olsun hem Türkiye'de olsun yani. Ama 2025 şartlarına geldiğinde arkadaşlar durumlar biraz değişti. Yine bu paralar var. Şöyle söyleyeyim. Tırcının ortalama net kazancı 2500 ile 3500 euro arasındadır Almanya'da. Bu harcıya, mesailer falan, bunları katarak söylüyorum arkadaşlar. Bunlarla beraber yani bu rakamlar. Bunu Google'a LKW Fahrer Gehalt yazdığınız zaman zaten buna benzer sonuçlar karşınıza çıkıyor yani. Ben oradaki verilerden baz alarak size zaten bunları söylüyorum. Yalan bir şey söylemiyorum size. 5000 euro maaş demiyorum dikkat ederseniz. 5000 euro maaş bekleyen de var. Onlara başarılar diliyorum şimdiden. Neyse, ben tekrar kendi konuma döneyim. Bu ortalamada gidiyor. Yine linç gelecektir. Fazla da çıkabiliyorsunuz. Ne oluyor? Vinç operatörü, tanker taşırsınız. İşte ağır yük taşırsınız, geniş yük taşırsınız. Sürekli gece çalışırsınız vesaire. Bu etkenler girince mevzular değişiyor yani. Bunu söyleyeyim, maaş 4000'e kadar çıkar yani. Sonra bu Doğu Avrupa arkadaşlar. Balkan, Polonya, işte Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan'da koyarız. Bosna Hersek. Daha ne hangi ülkeler? Aklıma gelmedi şu an, kusura bakmayın. Buradaki şoförler eskisi gibi, abinin yorumda dediği 1600-1700 euroya çalışma devri bitti. Bak, ben Bulgaristan göçmeniyim. Bulgaristan'daki firmalar Almanya'daki maaş standardını veriyor şu an. Polonya'daki firmalar da veriyor bunu. Diğer Balkan ülkeleri de veriyor. Ama buradaki olay ne biliyor musunuz? Örnek veriyorum, ben Bulgaristan'dan çalışıyorum. Ben Bulgaristan firmasıyla çalıştığım zaman, kendi evimi Bulgaristan'a taşıdığım zaman ben 6 ay evden uzak kalacağım demek. Oranın standartları, şartları farklı yani, çok farklı bir dünya, farklı bir platform orası. Kolay değil yani 6 ay tırın içinde devamlı yaşamak.
Ben burada 5 gün yaşıyorum. Hafta sonu evimdeyim. Alman tatilinde evimdeyim yani. Orada ne oluyor? Anlaşmana bağlı olarak Balkan ülkelerinden, hadi Bulgaristan üzerinden gideyim. İşte 6 ay çalışıyorsun, 15 gün ücretli veya ücretsizliğin ya da 1 ay. Onun gibi anlaşmaya göre detaylar var yani duyduğuma göre. Kazandığım para Almanya seviyesinde ama yaşam tarzın çok farklı yani. Biraz tamamen bekar işine bakıyor. O yüzden sadece maaşa odaklı bakmak yetmiyor. Çalışma şartları, evden uzak kalma, bunlar birçok etken, firmanın sana davranışı, bunlar artık günümüzde çok önemli yani. İnsan kendi insan yerine koyulduğunu görmek istiyor. Burada artık seçimlerin devreye girdiği bir faktörler var yani. Bu konuyu daha fazla uzatmayacağım, çok detaya girmeyeceğim işte. Zaten yeterince açıkladığımı düşünüyorum. Tercih meselesi artık tamamen. Abimiz kanun kural tanımadan çalışıyorlar demiş. Bazı noktalarda haklı olduğu yerler var. Biraz Balkan ülkelerinin, tamam, eyvallah. Şimdi buradan hiç kimseyi bir şekilde kötülemeyeceğim. Ama arkadaş o tır Avrupa'ya çıkıyorsa takograf kurallarına uymak zorundasın. Molaya uymak zorundasın. Hız kurallarına uymak zorundasın. Ağır denetimler var. Yabancı plakalara Avrupa ülkelerin ağır denetimleri var. Sürekli kontrol var. Yakalanırlarsa ciddi cezalar var. Hem şoföre var hem firmaya var. Tırda kusur varsa, tamir edilmesi gerekiyorsa tırı bağlıyorlar. Ya da tamirci çağırıp tırı mecbur orada tamir ettiriyorlar. Ağır yani kurallar bütün Avrupa'da. O yüzden kural falan tanımadan çalışma devri bitti arkadaşlar. Onlar eskidendi. Şu an yok yani. Denetim de olsun zaten. Biz sonuçta malı taşıyoruz. Bizim yapacağımız bir kaza çok şeye faktör etkileyebilir yani. Biz büyük aracız, ağırız. Belki tırı kullanan bir şey olmaz ama aman Allah göstermesin binek araçtaki yani her şey olabilir. O yüzden kurallar olmak zorundadır. Kurallara da uymak zorundayız. Günün 15 saati araba kullanamazsın. Öyle bir dünya yok yani. Kural kanun taşıma devri de Avrupa'da yok yani. Bunu kesinlikle bilin yani arkadaşlar. Fark etmiyor. Türkiye'den Avrupa mı çalışıyorsun? Kurallara uyacaksın abi. Uymazsan geçmiş olsun. Bu kadar açık net söyleyeyim yani. Almanya içinde mi çalışıyorsun? Takoya uyacaksın. Uymuyor musun? Geçmiş olsun. Ehliyet, şirket, ağır cezalar yani. Şirkette zaten senin tako uymanı bekliyor. Şimdi bu noktayı not olarak almışım. Önemli bir nokta. Ben Almanya'yı bıraktım, Türkiye'ye döndüm, mutluyum. Vallahi arkadaşlar, kim nerede mutluysa orada yaşasın zaten önce. Bu işin raconu bu. Nerede mutluysan orada yaşa ve orada çalış. Bu kadar basit. Ama şunu da bilmek lazım. Türkiye'deki tırcılıkla Almanya'daki tırcılık farklı bir klasman. Gerçekten. Bir gün birisiyle onun videosunu yapacağım. Türkiye'de tırcılık yapanla kıyaslama yapacağım. Burada o detaya girmiyorum. Bunun üstüne çalışacağım. Bir kişi bulup. Ama şurada şöyle söyleyeyim. Burada sigortan yatar. Sosyal hakkın var. Yıllık izinlerin var. Primlerin var. Tatillerde, Alman tatillerde evdesin. Bir ay yıllık iznin var yani. Cumartesi, pazar sayılmıyor. Daha ne sayayım arkadaşlar? Ha, Türkiye'de kendi memleketindesin. Tabii herkes kendi memleketinde olmak güzel. Belki her akşam ailenin yanındasın ya da akrabaların, eş dost, ya da değilsin ya da memlekette olduğundan dolayı orayı seviyorsun. Oranın yemekleri, kültürü falan hoşuna gidiyor. Olabilir yani, gayet normal yani. Nerede doğduysa orada mutludur mesela. Ben Bulgaristan doğumluyum. 9 yaşına kadar orada yaşadım. Sonra 17 sene İstanbul'da yaşadım. Son 8 yıldır da Almanya'da yaşıyorum. Kendimi nereye ait hissediyorum diye sorarsanız kendimi İstanbul'a ait hissediyorum. Özlüyorum. Yalan yok. Gözler yaşlı. Tüyler diken diken şu an. Ama yapacak bir şey yok. Hayatımıza burada devam ediyoruz yani. Benim de özlediğim insanlar var yani. Kolay değil yani gurbet. Buradan da bu detaya fazla girmeyeyim şu an. Benim için önemli olan insanın kendisinin
güvende ve huzurlu nerede hissediyorsa orada yaşamasıdır. Yani ben kimseye gelin veya gelmeyin demiyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim açık açık. Bu benim haddime değil. Bu insanların kendi kararları, kendi düşünceleri yani. Ben sadece gözümle gördüğümü, yaşadıklarımı paylaşıyorum doğal bir şekilde. Bu meslekte şunu da söyleyeyim, bakın burada dipnot çiziyorum direkt. Böyle ilkokulda yapardık ya, cümlenin altını kırmızı kalemle çizerdik, sonuna da ünlem mi ne koyardık böyle notlarda. Neyse, Avrupa'nın herhangi bir yerinde tırcı olacaksan, 40 ton kullanacaksan arkadaşlar, 8 saat 5 gün bekliyorsan bu mesleğe girme, bak açık açık söylüyorum. Öyle bir şiir yok, öyle bir dünya yok. Bulaşma. Git fabrikada çalış. Burada direkt söylüyorum. Güle güle. Ne sen kendini yor, ne burada tırcılık yapanlar hakkında kötü yorumlar yap yani. Zaten sen bunu araştırıp bilip de girmen gerekiyor. Ailenden işte yeri gelecek uzak kalacak, biraz fazla çalışacaksın. Ama ona göre iyi ve kötü bir karşılığı var. Orası artık kişiye göre tatmin eder veya etmez. O onun tercihine kalmış. Alım gücü. Bunu bonus olarak, kendi düşüncem tamamen arkadaşlar, bu yoruma ekstra olarak konuşmak istedim sizinle. Şu an dünyada herkesin dilinde şu var. Abi aldığım maaş yetmiyor. Doğru arkadaşlar, yetmiyor. Bu koronadan ve Ukrayna savaşından sonra bazı şeyler ters gitti. İşçilerin maaşı aynı kaldı. Bu sonra elektrik, gıda fiyatları olsun, bir şeyler olsun pahalandı. Zam geldi ama maaşlar yerinde kaldı. En fazla gelsin zam 20-30 euro geldi yani. Ben Almanya bazı konuşuyorum bunu. Diğer dünyada zaten genel olarak böyle sıkıntılar var yani. Türkiye'de ekstrem bir sıkıntı var bu konuyla alakalı zaten. Benim görüşüm arkadaşlar, alım gücü olarak tek bir kişi çalışarak aileyi geçindirerek bu dünyada 1960 yılında doğanlar yaşadı. O dönemde doğanlar 20, 25, 30 yaşlarında çalıştıkları dönem boyunca evini aldı, arabasını aldı, çocuklarını okuttu, çocuklarını evlendirdi. İkinci evini alan var, yazlık alan var, kışlık ev alan var, yaz kış tatile giden var yani. Alım gücü çok farklı seviyedeydi gerçekten. Ben öyle düşünüyorum. Kısa ve net. Bu konuda sizin de düşünceniz varsa arkadaşlar yorumlara yazın, tartışalım. Tüm yorumları okuyorum ve kalp atıyorum. Bilginiz olsun. Ve cevap da veriyorum. Gerçekleri konuşalım. Bakın arkadaşlar, tırcılık hala Almanya'da saygı gören bir meslek. Ama kolay bir meslek değil yani kesinlikle. Çünkü bunun yol stresi var, mola stresi var, tuvalet stresi var, mal yetiştirme stresi var, trafik var, dar alana giriyorsun, planladığın gibi gitmiyor, kaza yapma riskin var, sürekli direksiyon başındasın, çok dikkatli olman gerekiyor, arada aynaları kontrol etmen gerekiyor, otobanda olsa da kör noktaya çok dikkat etmen gerekiyor. Yani say bitmez yani gerçekten. Var yani bu meslekte stres. Ama en azından düzenli maaşın, ne zaman izin yapacağını, yazın ne zaman tatil yapacağını, hafta sonu gelince kimsenin aramayacağını, bunları biliyorsun yani. Bu işi nerede yaparsanız yapın arkadaşlar. Önemli olan şartları bilmek ve ona göre bu mesleği seçmek ve ona göre bu mesleği yapmak yani. Ben Almanya'da tırcı olunca hayatınız mükemmel olacak, para altında kalacaksınız vesaire de demiyorum. Sadece düzenli gelir kapısı bir sistem var. O sistem devam ediyor yani. Sen de bu sisteme entegre oluyorsun ve yaşıyorsun. Ona göre emekliliğe kadar tırcı olursun. Ondan sonra güzel bir emeklilik hayatı yaşarsın. Bakarsın keyfine. Gerçekleri öğren, karar ver. Ona göre mesleği seç ve hayatına devam et. Evet arkadaşlar, son olarak tekrar bu yorumu yazan abime selam olsun. Hayatında başarılar diliyorum. Türkiye'deki hayatında veya Almanya'da da neredeyse artık emeklilik hayatında da bol bol keyifler diliyorum kendisine.
Ben bu videoyu tartışmak için değil, bu tarz yorumlar çok geldiğinden dolayı tekrar bir gerçekleri konuşmak istedim. İçimdekilerini dökmek istedim. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Benim diyeceklerim bu kadar. Hava karanlık oluyor. Kamera açıları kötü olmadan videoyu kapatayım. Ben de yoluma devam edeyim. 1 saat falan daha süreceğim muhtemelen. Parka geçeyim, dinleneyim. Keyfime ben de bakayım artık yani. Kendime geleyim biraz. Günün yorgunluğunu atmış olduk. Zaten video çekerek günün yorgunluğunu attım. Enerjim yükseldi yani. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Ben yoluma devam edeyim. Siz de düşüncelerinizi yazın arkadaşlar yorumlarda. Varsa ilave etmek istediğiniz, eksik kalan bir şeyler ya da sormak istediğiniz yorumlarda buluşuruz. Her yoruma cevap veriyorum zaten. Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Görüşürüz.